Yani nasıl olur yani? Ben zaten diyorum ya, Allah'ın bu matematiğine ben hayran kaldım ya. Şu astroloji öğrendim 2015 yılından beri. Olan hayatım çok anlamlı. Ondan önceki olan hayatım milat gibi ya. Milattan önce, milattan sonra. Ancak bu kadar tesadüfe biz ne diyor? Bu bir plandır. Yani ilahi bir plan işte yani. İlahi bir matematik var. Allah'ın yarattığı sistemde figürlere bakarak diyorum ki yani ya Allah'ım bana bir yol göster be. Ama yanılmayayım yani. Yanıltma beni. Beni yanıltmış. Yani ben gidip de şimdi Ahmet'e sorsam Ahmet beni yanıltabilir. Ama gökyüzü beni yanıltmıyor hiçbir zaman. Bir güzel bana diyor ki böyle 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 olacak diyor. Yani istişare yapabileceğiniz en kaliteli makam diyebilirim. Yani hiçbir zamanda şaşmaz. Yeter ki gökyüzünü doğru okuyun. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 55 30 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Horary dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Uygulama yapacağız. 21 tane soru var. Sizlerden topladığım sınıflar, Telegram sınıfında topladığım 21 tane soru var. Bunları değerlendireceğiz bu akşam Horary kapsamında. Horary tekniklerini kullanarak hem Horary öğreneceğiz hem de soruları çözeceğiz. Hem de üzerinde beyin fırtınası yapacağız diyerek dersimize başlıyorum. Size biliyorsunuz bir sürü Horary dersi gönderdim. Arkadaşlar burada bir sürü soru çeşidi var. Yani Horary birazcık pratik istiyor. Yani biraz arkadaşlar soru görmeniz lazım. Yani teknik kolay. Yani tekniği kolay da soru görmedikten sonra bir anlamı yok tekniği bilmenin. Dolayısıyla sizlere gönderdiğim her bir ders farklı ders içerikleri taşıyor. Yani onu izlemesem de olur demeyin. Yani zaten ben öğrendim falan demeyin. Ne kadar çok soru görürseniz o kadar sizin için daha iyi. Dolayısıyla gönderdiğim Horary paketlerini mutlaka izleyin. Çok fazla olduğuna hani şey yapmayın. Hani gözünüzü korkutmasın. Yani tekrar etmezseniz olmaz. Bu iş tekvando öğrenmek gibi. Karate öğrenmek gibi yani. Değil mi? Her gün yapmazsan öğrenemezsin. Yani öğrenirsin, tekniğini öğrenirsin, konuyu kavrayamazsın. Her gün yapman lazım. Her gün pratik yapacaksın. Refleks haline geleceksin. Haritayı açtın mı böyle haritayı açtın mı refleks gibi olacak. Bir şeyin uzmanı olabilmeniz için tekrar ediyor olmanız lazım. Tekrar edemiyorsanız eğer o zaman sadece teknik bilirsiniz yani. Teknik bilirseniz uygulama yapmazsanız eksik kalırsın. Şimdi bakalım. Evet, ilk sorumuz eşim bu ay içinde ödeme alacak mı? Tabii bazı soruların benzerleri iki arkadaşınıza sormuş olabilir. Ben birini aldım ama buradan bakacaksınız. Tarih ve saat ve yer tutuyor mu size? Bu soruyu soran arkadaş kimdi? Biga'da gözüküyor bu. Nerede sordun soruyu? Ayvalık'tasın. Tamam fark etmez. Biga tamam değiştireyim Ayvalık yapayım. 25 Ağustos saat 20.24'te sordun soruyu doğru mu? Arkadaşlar bu bir soru kalıbı. Eşinin maddi kaynaklarını ya da o bana para verecek mi? O bana para ödeyecek mi? Gibi sorularda yani benim paramı verecekler mi? Eşimin parasını alacak mı? Gibi sorularda. Şimdi arkadaşlar şu taktik geçerli tamam mı? 8. ev karşımdaki kişinin parası oluyor. Burası da benim cüzdanım oluyor. Yani benim cüzdanım burası. Veya benim alanım burası tamam mı? Benim alanım burası. Hani daha çok maddi alanım şu bölge. Şimdi karşımdaki kişinin de alanı burası. Şimdi buradan ben buraya aktarım arıyorum. Yani buranın göstergeleri bu tarafa geliyor mu? Buranın göstergeleri bu tarafa geliyorsa ben ona ödüyorum. Buranın gösterge bana geliyorsa ben alıyorum şeklinde. Yani o bana bunu veriyor mu? Şimdi tabii soru değişik. Burada diyor ki eşim bu ay içinde ödeme alacak mı? Yani burada ben ödeme alacak mıyım değil. Eşim ödeme alacak mı? Şimdi bu da aynı soru kalıbının farklı bir versiyonu. Şöyle 7. ev eşim oluyor. Yani sen bu soruyu kendin için sormuyorsun. Bu soruyu sen mi soruyorsun gıyabında eşin mi soruyor? Bu da çok önemli şimdi. Bu da değişik yani çok önemli. Şimdi eşin gelip de ya bu ay içinde ödeme alacak mıyız dedi mi sana o zaman işler değişiyor. Çünkü neden? Soruyu eşin sormuş. Sen sordun gıyabında eşinin haberi yok değil mi? Tamam okey anladım. Eşin için sen soruyorsun. O zaman eşinin evi bak mesela eşin gelip de sana derse ne yapacağız be bu ay ödeme alabilecek miyiz? Bak bakalım dedi mi? Bak değişir işler.
O zaman ne oldu? Birinci eve eşin gelmiş oldu. O zaman dediğim taktik geçerli. Biraz önceki gibi. Hani para alacak mı? Ama şimdi burada diyorsun ki eşim ödeme alacak mı? O zaman 7. eve gidiyoruz. Burası eşin olmuş oluyor. O zaman eşinin karşındaki kişiler burası olmuş oluyor. 8. evin göstergesi burada. Mars burada, Merkür. Yani sanki şöyle de okuyabiliriz. Açı geçmiş ya. Ya bunlar zaten size ödeme yapmışlar gibi gözüküyor. O zaman bunlar ödeme için görüşülmüş. Es mi geçildi? Görüşüldü değil mi? Görüşüldü. Konuşması yapıldı değil mi? Anladım, tamam. Tamam, şimdi cevaplıyorum. Tamam, okey. Şimdi arkadaşlar bakın burada şimdi görüşme. Burada bakın astroloji nasıl bakın biliyor. Görüyor musunuz? Bakın nasıl ortaya koyuyor soruyu bak. Şimdi eşimin, ya yanlışsam beni söyleyin şimdi. 8. ev ne demek? Eşimin parası demek. Eşinin parasının göstergesi muhatap olduğu kişilerin yanında. Talep ediyor. Talep eder konumda. Diyor ki ya da hani bir iş yapmış. Hizmet etmiş, bakın Başak. Yani bir hizmet tamamlanmış. Yani diyor ki ben hizmeti yaptım. Ödeme bekliyorum yani. Tamam mı? Hani bana para ödememi yapın. Bakın 8. ev ne demek? 8. ev talep eden bir evdir. Tamam mı? Eşi burada olduğuna göre. Ondan sonra eşinin göstergesi 7. evde. Yani burada şöyle sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde düşüneceksiniz. Tamam mı? Yani burada eşimin para göstergesi muhatap olduğu adamın göstergesinin üzerinde duruyor. Tamam mı? Yani iş yapılmış. Mars Başak ya, bir de hizmet, yani hizmet edilmiş. Bakın görüşülme yapılmış Merkür'den dolayı. Adamın göstergesi, muhatap olduğu kişinin göstergesi Merkür Mars. Adam projeyi almış. Yani açı geçmiş, bakın. Açı geçmiş, gidiyor. Yani açı yaklaşıma mı gidiyor? Uzaklaşıyor açı. Yani konu kapanmış gözüküyor. Yani konu bitmiş, görüşme yapılmış. Peki olacak mı? Şimdi burada bakıyoruz, Mars'ın, Merkür'ün, Neptün'le karşıt olması konu bayağı bir karışık. Bu konu bayağı bir karışık. Şimdi eşinin özellikle Neptün tarafından gizlenmesi, eşi burada fark edilmiyor. Fark edici değil. Yani eşinin konumu fark edici konumda değil. Neptün eşini gizlemiş sanki. Hani eşi görünmüyor gibi. Şimdi Mars da Neptün karşıtlığına ilerliyor Merkür'le birlikte. Bakın iki göstergede arkadaşlar konuyla ilgili gerekli prosedürleri ya yerine getirmediler, ya konuyu ısrar etmediler, ya da bir yerde bir sorun var yani. Evet arkadaşlar. Ay boşlukta. Asteroidleri kabul etmiyoruz. Düğümleri kabul etmiyoruz. Ay kontak kurabiliyor mu? Ay boşlukta etti -2. Şimdi buradan -1'deyiz. Tamam mı? Gösterge Neptün karşıtlığında bu -1. Ay da boşlukta, bu da -1 etti -2. Hemen böyle görüp de burada tık olmaz demek yok yani. Burada hepsini kıyaslayacaksınız. Sonra ahkam keseceksiniz. Yani burada biz bir nevi yargılıyoruz. Yargı var burada. Bütün alametleri konuşmanız gerekiyor. Yani bütün konuyla ilgili olan buradaki her şeyi masaya yatırmanız lazım. Bütün göstergelere bakmanız lazım. Sonra diyeceksiniz ki olmaz diye. Ya da olur diye. Şimdi baktık. -2'de gidiyoruz. Ay da boşlukta. Oh gitti. Şimdi ay boşlukta, soruyu olumsuza götürüyor. Peki bakıyoruz. Eşinin göstergesinin, cep göstergesinin, para talep ettiği göstergenin ilk açısı ne? Nereye gidiyor? 2. Ay Oğlak'ta Antisya'da bir yere kavuşuyor mu? 3 dereceyle. Antisya'da 3 derece yaya düşer. Ay. Burada bir şey var mı? Yani burada bir şey yok. Bir gösterge olsa ay orada, mesela örnek. Ayın konumu mesela Oğlak'ta ya, buraya düşseydi böyle onaylardı bunu. Antisyasal kavuşum olurdu. Ama şimdi buraya geldi. Güney yardımına gidiyor ay. Aha. Ay hem boşlukta hem de antisya olarak bize bir şey vermiyor. Yani ay güçlü bir bir ay değil. Yani hani bize ödeme yapacak bir ay değil bu soruda. Oho, Merkür de Allah retroya düştü. Vallahi bile para gidiyor. Eşine söyle, tamam mı? O adamın yakasına yapışsın. Ben sana söyleyeyim. Vallahi para gidiyor. Bak alamayabilirsiniz. Yani Merkür tam şuraya geliyor, geri geliyor yani, tamam mı? İntegritası orada kullanmayın. Karışır ortalık. Sadece antisyayı kullanın. Ondan sonra integritası şöyle kullanabilirsiniz. Konuyu anlamak için. İntegritas sonuç vermez. Antisya sonuç veriyor. Ama konuyu anlamak için yani ne yapmalı? Hani orada kullanabilirsin ama integritası kullanarak böyle sonuca gidemezsin. Tamam mı? Sadece konuyu anlarken kullanabilirsin. Yani konunun detayını. Çünkü hani gökyüzünü okuyoruz ya, olayın detaylarını okuyacağız. Bu adam neler yaşamış? Hani konuyu, çünkü bu bir kriminal aynı zamanda. Yani kriminal araştırıyor. Bu adamlar ne yaşamışlar? Baksana Merkür'ün karşılığında
O ona böyle demiş, o ona böyle yapmış, bu hizmeti tamamlamış, bu şöyle demiş falan, bak bunların hepsini görüyoruz burada. Peki sonuç ne olacak? Merkür peşine koşuyor. Hani ödeme yapacak gibi geri geri gelmeye başlıyor. Yani dolayısıyla Venüs'e yetişemiyor. Bir. İkincisi ama bakın şöyle bir şey yapıyor Merkür'ün hamlesine iyi bakın. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Merkür'ün hamlesine iyi bakın bakın. Venüs'e yetişemiyor. Retro yapıyor bakın. Mars'a doğru geri geliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mars'a geri geliyor. Görüyor musunuz? Bak ben diyorum bu adam ödeme yapacak. Yapacak da işler bayağı uzun yani. Bunların hepsi hani tesadüf nasıl olabilir? Olamaz yani. Bu kadar çok tesadüf silsilesi olamaz bir hayatın için. Ancak bu kadar tesadüfe biz ne diyor? Bu bir plandır. Yani ilahi bir plan işte yani. İlahi bir matematik var. Bu ilahi planı anlamaya çalışıyoruz. Yani nasıl oluyor ya? Sorduğum soruda bile gösterge bununla paralel işliyor. Yani nasıl olur yani? Ben zaten diyorum ya Allah'ın bu matematiğine ben hayran kaldım ya. Yani daha önceden de Allah'a inanıyordum ama yani daha önceden de Allah'a inanıyordum ama bu kadar matematiği görünce yani hayran kaldım. Yani dedim bu nasıl bir şey? Enteresan yani hani bu denk gelmesi ihtimali çok düşük değil mi? Bu kadar çok şeyin arkası gösterge olarak. Ama geliyor işte. Yani enteresan geliyor yani. Mesela bak ben soru sormuyorum o anda bir danışanım geliyor bir şey soracak bir açıyorum. Diyorum ya senin natal haritanı da versene diyorum. Natal haritayı bir alıyorum ulan soruyu soran Başak bak soruyu soran mesela diyorum Başak kişinin yükseleni de Başak. Mesela nasıl denk geldi ya? Yani nasıl denk geldi? Dereceleri bile aynı çıkıyor bazen. Yani enteresan veya aktör konumunda Jüpiter. Bak mesela şöyle benzerlikler oluyor mesela. Jüpiter aktör bak. Senin eşin Jüpiter Kova. Senin eşin iş yaparken bu iş elektronik bir iş mi ya da böyle sosyal bir proje falan mı? Tamam makine mi? Aa bak da düşün bak. Jüpiter Kova tamam mekanik bitti. Tamam mı? Senin eşinin Kova burcunda neyi var? Bak şimdi. Gördünüz mü? Yani bunların hepsi tesadüf olabilir mi? Yani hepsi denk geliyor. Bir yerlere oturuyor. Ya diyorsun ki abi nasıl oluyor falan diyorsun yani. İşte görün bak. Yani ben astroloji bak ben başka bu hayatta başka bir şey öğrenmenin yani tamam hani yanlış anlamayın. Hani abartmak istemiyorum ama valla ben 35 sene bir sürü şey öğrendim arkadaşlar. O astroloji öğrendim. Bütün öğrendiklerim hiçbir işe yaramadığını öğrendim. Yani dedim ki ulan oğlum ben önce keşke astroloji öğreneydim. Yani önce astroloji öğrenin. Zamanınız varsa diğer şeyleri de öğrenirsiniz. Yani sonra diğerlerine de bakarsınız hayata dair. Ama bu hayata dair astroloji kesin öğrenin yani. Onu söyleyeyim. Yani enteresan bir şey. Ben astrolojiyle trading yapıyorum ya. Borsada vadeli işlem yapıyorum ya. Yani ve gerçekten inanılmaz. Yani astro trading. Ya ben o son 5-6 yıldır ben yaşıyorum. Yani şu astroloji öğrendim. 2015 yılından beri olan hayatım çok anlamlı. Ondan önceki olan hayatım milat gibi ya. Milattan önce, milattan sonra. Bize bir güzel bizimle gökyüzü konuş. Tabiri caizse tabii ki öyle değil ama yani sanki böyle Allah'la konuşmak gibi ya da yani yanlış anlamayalım tabii kendimizi şey yapmayalım da yani istişare gökyüzü yani Allah'ın yarattığı sistemde figürlere bakarak diyorum ki yani ya Allah'ım bana bir yol göster be. Ama yanılmayayım yani. Yanıltma beni. Beni yanıltmış. Yani ben gidip de şimdi Ahmet'e sorsam Ahmet beni yanıltabilir. Ama gökyüzü beni yanıltmıyor hiçbir zaman. Bir güzel bana diyor ki böyle 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 olacak diyor. Yani istişare yapabileceğiniz en kaliteli makam diyebilirim. Yani hiçbir zamanda şaşmaz. Yeter ki gökyüzünü doğru okuyun. Evet bir diğer soruya geçelim arkadaşlar. Bu iş teklifini kabul etmeli miyim? Bu iş teklifini kabul etmeli miyim sorusunda şimdi tabii arkadaşlar maalesef yani üzgünüm ama Merkür Neptün karşıtında olduğu için dedim ya bir haftadır zaten arkadaşlar ortalık karışık yani. Herkesin kafa oldu 1 milyon. Bu aralar hani bir haftadır ani kararlar vermemişsinizdir inşallah. Yani Merkür Mars kavuşumundan dolayı anlamsız, hızlı kararlar sizi sürümcemeye ikileme sürükleyebilir. Ve bu ikilem tam olarak görememiş olabildiğiniz birçok şey olabilir. Yani tam olarak net göremediğiniz birçok şey olabilir. Yani. Çünkü Merkür Neptün karşıtlıkları plansızdır. Tam da senin istediğin gibi değildir yani tamam mı? O yüzden cevaplayacağım bu akşamki Merkür Neptün karşıtında olacak olan tüm sorularınızı bu formatta düşünün yani tamam mı? Bu iş teklifi kabul etmeli miyim? Şimdi iş teklifi var. Bu nasıl bir soru kalıbı? Ne diyor? İş teklifi var. Teklif 7. evde. Ben buradayım. Yani ben biraz önceki sorunun aynısı ya. 5 gün sonra sorulmuş aşağı yukarı aynı. Soruyu soran Başak. Merkür burada çok güçlü. Soruyu soran kişi iş teklifini kabul etmeli miyim? Karşımda biri var. Okey. Ben sana iş teklifini kabul etme demiyorum. Et ama senin gözden kaçırdığın bir şey var. Ya sen sözleşme yapmadın ya sana anlatılanı yanlış anladın.
Bir şeyi kesin yanlış anladın abi sen. Kesin yani sen kesin bir şeyde yanlışsın. Çünkü burada bakınca Venüs çok güçlü konumda. Para talep ediyor. Hani para gündemi var. Para gücü çok yüksek gözüküyor. Ancak burada Ay Venüs karşıtlığını ve Şiron karşıtlığını görüyoruz. Yani burada hani Ay'ın orada ilerlediğini görüyoruz. Yani sanki sen parayı mı anlaşamadın acaba ya da sen para konusunda mı para konusunda mı acaba çelişkiye düşecek gibi bir şey var. Merkür Başak sen çok güçlüsün gözüküyor. Yani şey olarak çok güçlü gözüküyorsun. Sana bu iş teklifini yapan kişi 7. evin göstergesi. Şimdi bu da bir iş teklifi. İş teklifini kabul etmeliyim. İş teklifini kim yapıyor? Tüzel kimlik, holding, şirket. 7. ev. Yani 7. ev bana iş teklifi yapıyor. Bakıyorum Jüpiter Kova. Benim göstergem Jüpiter Merkür Başak. Bakınca ben çok güçlü konumdayım. Ama Merkür Mars'tan sanki bunlar para konuşmuşlar. Olay geçmiş ama böyle Ay Venüs karşıtlığına gidiyor. Soruyu sorma, hani başarıyı yönetir konumdasın. Ya durumun göstergesi sende, antisası sende, parasal yönde güçlü konumdasın ama Ay Venüs karşıtlığına ilerlemesi sizin bu işte parasal konularla ilgili konuları netleştirmeniz gerekiyor. Yani tam olarak şartları konuşman gerekiyor. Çünkü Merkür Neptün karşıtlığını unutmamak gerekiyor. Venüs burada Satürn'ü geçmiş yani. Venüs kime gidiyor? Evet, bunlar böyle sanki hukuki prosedürleri. Venüs burada kime gidiyor? Venüs burada arkadaşlar hani soruyu soranın para yöneticisi Jüpiter'e Trine'ye gidiyor. Evet, sen kabul etmelisin. Ama şu otur sözleşme bir şey, ne bileyim bir şey, bu işi bir düzgünce bir araştır yani bu işte. Çünkü sonradan çünkü ilk açısı, evet Venüs Jüpiter'e gidiyor ama burada sen ilk açı, Ay'ın Venüs'e yaptığı bir açı var. İlk açı. Dolayısıyla sen bu işte parasal konularla ilgili bir konudan dolayı vazgeçebilirsin. Bir diğer soruya geçiyorum. Yani bu tarz sorularda sorduğunuzda lütfen arkadaşlar ders sorursanız, ben çünkü sorunun detayını bilmiyorum. Yani bana detayını anlatırsanız, bu tarz böyle horariden zaten danışanınızla konuşun yani. Öyle soru kabul edilmez. Danışanınla konuşman lazım. Detayları göreceksin orada. Detayları öğrenmen lazım. Detayları bilmiyorsan nasıl yapıştıracaksın yerine yani? Sadece gösterge. Hani konuyu anlamanız lazım. Evet, bakıyoruz şimdi. Sevgilimin tayini Çankırı'ya çıkacak mı? Sorusunda. Sevgilimin tayini çıkacak mı? Şimdi sevgilim, şimdi burada bu soruyu soran burada mı? Sevgilin mi soruyor soruyu, sen mi soruyorsun soruyor? Yani sevgilin sana mı soruyor? Soruyu sevgilin mi soruyor, sen mi soruyorsun? Sen soruyorsun, tamam. Burada senin soruyu sorma anın. Burası sevgilinin durumuna bakıyorum. Jüpiter burada. Şimdi tayini Çankırı'ya çıkacak mı? Tayin göstergesi şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi burası oluyor tayin. Yani tayinler 10. ev yani şeyle ilgili ya. Hani kariyerle ilgili ya. Şimdi burası sevgilinin kariyeri olmuş oluyor. Şimdi burada sen bakıyorsun Jüpiter. Gösterge burada bakıyoruz. Evet, baktığımız zaman ikisinin göstergesi de hem kariyer hem Jüpiter yönetiyor burada. Yani ikisini de Jüpiter yönetiyor. Tamam. Burada bakalım şimdi. Tayini Çankırı'ya çıkacak mı? Şimdi sevgilim bana sorsaydı soruyor. Sevgilim direkt sorsa, yani sevgilim burada olmuş olacak. Bak, sevgilim 5. ev değil yani, tamam mı? 7. ev. Bu tarz şeylerde kafanız karışık olmasın yani. Ya, ama daha evlenmemişler. Geç abi yani. Ahmet, Mehmet, Ayşe abla, Fatma abla hepsi aynı yer. Tamam mı? 7. ev. Biri var yani. Sen birini soruyorsun. Gıyabında dolayısıyla 7. eve gelir o kişi. Yani sevgilin de olsa 7. eve gelir. Ahmet de olsa, yani yoldan geçen biri de olsa 7. eve gelir. Çünkü muhatap olduğun kişi var 7. ev. Bu kişi sevgilin. Tamam ama 5. ev böyle aşk gibi düşünün orayı daha çok. Tayini sorduğun için arkadaşlar, tayin 10. ev olduğu için şimdi 7. evin 10. evi de 4. ev olmuş oluyor. İkisini birden Jüpiter'in yönettiğini görüyoruz arkadaşlar. Zaten soru burada bize oturmuş durumda. Yani 7. evin göstergesi Jüpiter'in aynı zamanda tayini yönettiğini görüyoruz. Jüpiter Kova'da. Şimdi burada bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi soruyu soran, bunun bir anlamı kalmadı. Çünkü soruyla bir alakası yok. Biz direkt 7. evden soruyu çözmeye gideceğiz. Şimdi bunun göstergesi burada. Bu burada. Şimdi Ay nerede? Nereye gidiyor arkadaşlar? Ay Koç burcunda. Şiron'a gidiyor. Asteroidler ve Uranüs, Plüton, Neptün ve diğer tüm asteroidler ve şeyler bize netice vermez. Sonuç vermiyorlar. Sadece olayın neyle ilgili olduğunu, neler yaşayabilme ihtimali, yani bana olmaz, olur demiyor. Sadece bana diyor ki konuda böyle bir faktör var diyor. Şiron faktörü var diyor. Yani önünde faktör var ama bu olumsuz anlamında değil. Yani olumsuz sonuçlanacak değil.
Şimdi burada bakınca yöneticiler biz bir şeyin olumsuz olup olmayacağına nereden karar veriyoruz? Ana 7 planet göstergeden, yani Satürn'e kadar olan gezegenlerin birbirlerine yaptığı açılarla, aktörlerin birbirine yaptığı açılarla biz bu olayın olup olmayacağına karar veriyoruz. Yani bir gösterge Uranüs'e kare yapıyorsa evet bu ani engeller çıkacağı anlamında. Sanki şöyle bir şey var. Sen bu soruyu İstanbul'da sordun değil mi? Yani tam 23 derece mi olduğunu şey yapmaya çalışıyorum da. Seni ona çıkacak mı? Ay seni onaylıyor. Eşini değil. ASC'yi soruyu soranın göstergesinin üstüne geliyor. Yani diyor ki evet diyor, düşündüğün gibi diyor yani. Bir de Merkür ortaya çıkmaya geliyor. Bak Merkür zaten Merkür burada, hani Merkür ön plana doğru çıkmaya çalışıyor. Tamam mı? Evet. Bir haber gelebilir. Bu konuyla ilgili bir haber alınabilir. Burada Ay da seni antisi konumda onaylıyor. Bir hareket vermek istiyor zaten bir konuyla ilgili bir şeye. Hareket kazandırmak istiyor. Jüpiter burada en tepeyi yönetiyor. Ama hep bir Satürn var yani, Satürn terminde. Şimdi Venüs Satürn trinesi demek, sekstil demek, bu evlendiniz demek. Tamam, evleniyorsunuz demek. Ben buna bir şey demiyorum. Zaten tayin de çıkar, evlilik de, ikisi de aynı şeyin aynı yer. Tayinle evlilik aynı yerden bakılıyor. Mesela örnek ev almalı mıyım diyen bu arkadaşınız o kadar ısrarcı ki soru anında esnasında ben alacağım diyor yani. Ama göstergelere baktığımızda mesela bu soruyu soran arkadaşımızla birazdan konuşacağız. Mesela bu soruda mesela çok büyük ısrar var. Çünkü sabit burçlar var. Özellikle soruyu soran kişi ASC'de boğa, inatçı ve burada da Venüs öncüde ve çok güçlü. Diyor ki ya ben ev alacağım. Aslında ev almalı mıyım diyor ama arka plandaki tavır yani şu. Ben alacağım diyor yani. Aslında yani almaya kesin kararlı gibi bir ve harekete geçmek istiyor. Çünkü gösterge sabit, aktör öncü yani, tamam mı? Yani dolayısıyla burada yani kişi diyor ki ya ben ona hayır desem de bu illa bir şey almaya kalkacak. Çünkü çok güçlü hissediyor kendini. Ondan sonra yönetici konumda olması ve şanslı olması akabıyla, yani asabiyle Venüs burada şans noktası birlikte yani kadın alacak yani bir şekilde. Ama biz şimdi bu soruda ev almalı mıyımı cevaplayacağız mesela. Tamam mı birazdan? Aktör nerede, ne niyetinde? Yani mesela burada soruya baktık soruda. Yani ben mesela şimdi soruda DSC ile ilgilenmiyorsam DSC'deki şeyin tavrı beni ilgilendirmiyor. Değişken olması falan. Yani soruyu soran burada Boğa burcu. Sabit olması, Venüs aktörün öncü olması, bu kişi diyor ki ben güçlüyüm. Ama mesela örnek şöyle olmuş olsaydı. Kişi ısrarcı ama Venüs ne olsun mesela? Akrep burcunda olsun. Evet, burada yönetici konumda değil. Yani bunu borçla yapacak anlamına geliyor. Yani yine sabit. Borca girerim diyor yani. Tamam mı hani mesela? Yönetici de değil. Ama burada kişi çok güçlü gözüküyor mesela yönetici olması hasebiyle. Soru anında benim ilgilendiğim bölgedeki aktörün konumu önemli. Nitelik olarak yani öncü mü, değişken mi, onlar olarak. Bir de soruyu soran. Ama ben mesela ilgilenmediğim alandaki bir göstergenin benim için pek bir önemi yok. O anda ilgilendiğim göstergelerin öncü veya değişken olduğu konular beni daha çok sonuca götürür. Ev almalı mıyım sorusunda ayın ya da aktörün, iki tane göstergenin ya da aktörde konuda bahsedilen şeylerin. Yani mesela örnek Venüs. Soruyu soran Venüs, Venüs terazi. Venüs burada antisi olarak nereye başvuruyor? Yani nereye düşüyor? 10 derece olması 20 derece Venüs'ün buraya düştüğünü görüyorum. Burada bir şey var mı? Neptün'le kavuşum olduğunu görüyorum. Ondan sonra antisi olarak yani burada hangi gezegenle kavuşum yapıyor? Bu da önemli. Bazen ayın antisisi aktörü onaylıyor. Mesela örnek ay 0 derecedeyse 29 derece Başak Burcu'na ay buraya geliyor bakın. 29 derece Başak'a geliyor. Mesela burada bir Venüs olsaydı aktörü onaylamış oluyordu. Yani aktör ev almalı mıyım sorusunda evet al anlamına geliyordu. Aşıların akıbeti nedir? Ha mesela ben bu soruyu kaydetmişim ya. Aşıların akıbeti nedir? Aşıları güvenli mi? Şimdi bu soru mesela böyle bir sorulmamalı. Bak ben bunu kaydetmişim. Şimdi aşıların akıbeti bu genel bir soru. Şimdi buradan mesela bakalım. Bana bunu daha önümüzdeki haftalarda bu soruyu bana tek tek sorun. Tamam mı? Burada soru aşıların akıbeti. Tüm aşıları gösteriyor. Burada kastedilen herhalde bu soruyu kim sordu? Kaydetmişim ben bu soruyu. Ama bu soru mesela çok genel yani. Çok genel. Hani burada ben sana zaten hani burada akrep var bakın. Aşı soruyor kişi akrepte. Pizefer o başka. Burada o. Ben bu aşıların akıbeti sorusunu COSGAP desteği alacak mıyım? Pizefer başka. Burada o. İkinci doz almalı mıyım? Sen burada bak aynı işte bu işte bak. Bu Horary sorusudur bak. Pizefer almalı mıyım? Bu Horary sorusu işte. Yani aşıların akıbeti deyince böyle biraz genele gidiyor. Hangi aşı?
İşler karışıyor orada. Pizefer'den bahsediyorsun. Pifizer. İkinci dozan bak. Bu orali sorusu. Çünkü neden? Net. COSGAP desteği alacak mıyım sorusunda. Şöyle bakayım. Aşıların akıbeti konusuna gelelim. Aşıların akıbeti konusunda Akrep, Mars'ın Neptün karşıtında olması bana bu aşıların çok da sağlıklı bir şey olduğunu kimse söylemesin. Bir, yani daha son anda kolektif bir soru olması, Akrep yani aşılardan bahsediyor. Yani çok kolektif bir sorudan bahsediyorsun. Soruyla ilgili direkt birinci eve konuyu koyacaksınız ve MC'ye bakacaksınız. Aslan bakıyorum. Güneş'in burada Başak Burcu'nda olduğunu görüyorum. En tepe. Birinci ev ASC, Mars, Neptün karşıtlarına ilerliyor. Ay Neptün'le beraber. Burada yani çok kaliteli bir ay yok. Balık zaten ay. Ay, Neptün, bir de Merkür, yani Mars karşıt. Yani göstergenin, ya burada çok kaliteli bir aşıdan bahsetmiyoruz yani, onu söyleyeyim. COSGAP desteği alacak mıyım sorusunda 28 derece sorularda acaba aldı mı? Tamamlandı mı? Burada mesela bir problem olabilir bu soruda. Yani bu soru 28 dereceli bir soru. Yani konu gündem geçmiş olabilir. Ben gecikmiş olabilirim gibi. COSGAP değeri desteği alacak mıyım sorusunda kişi 28 derecede olsa da ben soru cevaplıyorum. Merkür burada görmekteyiz. Merkür güçlü konuda ama sanki harekete geçmemiş. İçeride kalmış. 12. evde kalmış bir Merkür görmekteyiz. Yani kişi hareket etmiyor. Yani ya da gizli bir şeyde yerde. Yani ortaya çıkmamış durumda. Gösterge kapalı alanda yani. Şimdi bu belki de kapalı bir iş yapacak ya da kapalı bir alanda bir iş yapacak da olabilir. Bunu bilemeyiz. O biliyor onu, o detayları, ama nasıl çalıştığını yani. Burada COSGAP desteği alacak mıyım? Merkür. COSGAP desteği arkadaşlar, şimdi bu tarz kredi destekleri 8. evle ilgili. Yani bana para verecek mi sorusuyla aynı soru bu. Yani o kişi bana para ödeyecek mi anlamında. Yani biraz önceki şeye benziyor bu. Hani paramı alacak mıyım sorusuna benziyor. Burada baktığımızda 8. evin göstergesinin kayıplar evinde olması burada işi biraz bulandırır. Bir. İkincisi, şimdi burada 12. evde. Sağlıkla ilgili bir iş mi yapacaksın sen ya? İlaçla ilgili bir şey mi yapacaksın? Burada 12. evde bu Mars, burada hani kayıplar evinde. COSGAP'ten destek istiyorsun. Senin gösterge burada görüşmüşsün gibi duruyor. Ya da konu geçmiş gibi duruyor. Yani 28, ben konuyu anlamadım. Bu soruyu soran kim? Sen misin? Yani buradaki şey demek istiyor ki 28 derece olması da sen harekete geçmemişsin veya bu konuyla ilgili şartların bile sağladığın konusunda ya da tam bile sen bile net değilsin gibi. Şartlar bile net değil gibi duruyor bu konuda. Burada hani soru 28 derece, sen içeridesin. Yani burada hani bir şey planlıyorsun ama daha böyle eyleme geçmemişsin gibi de duruyor. Bir COSGAP desteği alacak mıyım burada olarak bakarsak, senin gösterge Mars Başak, sen sağlık işiyle ilgili bir şey, sağlıkla ilgili bir şey mi yapacaksın? Dijital baskı. Mars Başak design demek, evet. Dizaynla ilgili bir konuyla ilgili bir gündem ama 12. evde şimdi kredinin göstergesi. Tamam, bakalım şimdi. Senin evinde Venüs'ü görüyorum. Bu muhteşem bir şey. Üzerimde bir Venüs görüyorum. Valla sana biri para ödemiş ama. Sana biri para ödemiş. Yani Venüs, burada kaliteli bir Venüs var. Şimdi bakalım, en tepeyi ne yönetiyor? Merkür. Merkür'le en tepeyi sen yönetiyorsun. Olayı sen yönetiyorsun. Okey, tamam. En tepeyi de sen yönetiyorsun. 7. eve bakalım. Şimdi burada da COSGAP var. COSGAP burası, tamam mı? Tüzel kişilik, holding, şirket veya COSGAP fark etmez. 7. ev. 8. evde onun sana ödeyeceği para oluyor. Yani onun sana tazminat, kredi vesaire gibi şeyler. Banka mesela. Yapı Kredi'den parayı alabilecek mıyım? Ödeyeceği para 8. ev, Yapı Kredi burası olmuş oluyor. Tamam mı? Yapı Kredi de 7. ev olmuş oluyor. Holdingler, şirketler 7. evdeler yani. Tüzel kimlikler. Ya da kişisel kimlikler, yani bireysel kimlikler ya da tüzel kimlikler, ikisi de 7. evdir. Şimdi COSGAP'e baktığımızda 7. evin göstergesi, valla burada bir Venüs görmekteyim Terazi burcunda. Burada COSGAP ile ilgili bir yücelim göstergesi var, senin hanene gelmiş. Ama Ay Venüs karşıtlığı var. Ayın Başak burcuna yansımasının 20 derece olması. Şimdi senin 25 derecede, bak bu seni onaylıyor şimdi, bak mesela. Bu şehirden taşınacak mıyım sorusunda taşınma 6. evdir. 7. ev yeni adresler. 7. ev arkadaşlar taşınacağınız yeni adres, yeni kişi, yeni yer. 6. evde taşınma mevzuları gelir. Ay'a baktığımızda Ay Koç burcunda zaten bana direkt olarak taşınmaktan bahsediyor. Yani dolayısıyla soru anında arkadaşlar baktığımızda 0 derece, bu şehirden taşınacak mıyım? 0 derece Akrep. Bu demek oluyor ki 0 derece daha gelişmemiş. Bu kişi vazgeçmiş bile olabilir. Yani burada soruyu soruyor ama 0 dereceli olan sorularda konu henüz tam net değil. Yani kişi bundan hani diyor ki, yani önce yapması gereken bazı şeyler var.
onları dahi yapmamış ya da bu konuyu böyle farazi de sormuş olabilir. Yani burada kesinlikle bir belirsiz bir şey var. Sıfır dereceli sorular yeni sorulardır. Dolayısıyla bu kişi bu soruyu sormuş ama bu sorudan vazgeçmiş bile olabilir. Yani taşınacak mıyım sorusuna taşınmaktan bile şu an vazgeçmiş bile olabilir yani, tamam mı? Yani çünkü neden? Sıfır derece bir soru. İnternet pazar yeri projem için KMK firması ile çalışmalı mıyım? Şimdi bu bir firma. Tüzel kişilik 7. ev. Yine bir 7. ev sorusu. Şimdi bu kişi 7. evin akıbetini soruyor. Diyor ki bu adamlar kim? Şimdi yani KMK ne oldu? KMK burası oldu arkadaşlar. Şimdi adamları görüyorum çok güçlü. Adamlar çok güçlü. Çünkü Satürn kova yönetici. Soruyu soran arkadaşımızın gücüne bakıyorum. Mars, Güneş Aslan burcunda, Güneş Başak burcunda. Özellikle internet pazar yeri projem için KMK firmasıyla görüşmeliyim. Karmik tek araya giden bir güneş görmekteyim. 2. evde özellikle. Bu beni birazcık zorladı. Açıkçası ben bu soruda KMK firmasıyla çalışmalı mıyım? Şimdi bakacağız bir dakika ama ben burada bir karmik tek kare gördüm. 2. evde acaba bu kişinin maddi sorunları mı var? Ya da bu KMK firmasının verdiği konuda hizmeti yapabilecek derecede mi? Bunları bilmiyoruz. Alo, hani adamların gösterge sakata gitmiyor. Bir de sen aynı zamanda adamların göstergesine 150'liğe gidiyorsun. Yani bu da kontrolü kaybedecekmişsin gibi duruyor. Yani bu göstergede peki Ay'a bakalım. Ay ne diyor? Ay 9. evde çok güzel. Koç burcunda olması hareket veriyor. Kariyerle ilgili bir şeyler veriyor. Hani güzel gibi görünüyor. Ama senin aktör burada nakat durumda. Şimdi bak Başak Burcu'na geliyor. 3 derece. Bak görüyor musun Başak Burcu'nda 27 dereceye nasıl geliyor ay? Şimdi 27 dereceye gelen bir ay var burada. 27 derece 3. evde Merkür'le kavuşum yapamıyor ama yani bir şekilde, ama ay burada Koç, yani hareket veriyor. Çok güzel. En tepede olması güzel bir ay var orada. Güzel bir ay. Ama ay Koç da aynı zamanda böyle düşünmeden atlamak gibi bir şey. Yani biraz burada planlı da olman gerekiyor yani. Bir diğerden bakıyorum. Sağlık durumum nasıl sorusunda. Mesela bu da bir soru. Bunu ben ara ara hep sorarım. Çok sordum yani, işte ben şu anda işte sorularım vardı benim. Pandemi, işte korona oldum mu falan diye ben korona sürecinde çok soru sordum. Özellikle eşim çok fazla hareket ediyor, dışarı çıkıyor falan filan. Eşim için sordum. Eşim koronaya ne kadar yakın falan gibi böyle sorular çok sordum. Korona oluyor muyuz, olduk mu, olacağız mı falan gibi sorular çok sormuştum. Bu tarz sorularda abi dikkat edeceğimiz konu sağlık durumum nasıl sorusu. Şimdi sağlık durum nasıl? Şimdi sağlık durumum nasıl sorusunda arkadaşlar 6. eve bakacaksınız. 1. Tabii burada sağlıkla ilgili göstergelerle 8, 6 en tepe noktası. 1. ev bizim için önemli yerler. Tamam mı? Tabii 12. evde hastaneleri gösteriyor. Şimdi ben bir sağlık sorusunda benim göstergemi burada istemiyorum. Burada istemiyorum. Burada istemiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Neden? Çünkü bunlar medikal evler ve zor evler, soruyu soranın göstergesi. Eğer bu evlerden birindeyse, tamam 6, 8, 12'de ise şimdi burada işler zora girer. Tamam mı? Hani çünkü soruda kastedilen sağlık. Dolayısıyla işler zora girer. 6. ev, 8. ev ve 12. ev, birisi yani bunun hastane, birisi ameliyat, birisi hastalık yani. Dolayısıyla bu bölgelerde ben bir aktör görmek istemiyorum. Eğer görürsem bu bir hastalık alameti. Evet, sağlık durumu nasıl sorusunda arkadaşlar dediğim gibi kalıbımız şu. Buraya gelecek, buraya gelecek, buraya gelecek. Bunlar benim için çok önemli göstergeler. Gösterge eğer buralarda değilse bizim için bak ay da olabilir. Bak ay mesela 6. evde zor. Ay burada zor. Çünkü durumun göstergesi orada. Tamam mı? İş değiştirecek miyim sorusunu kim sorduysa bu arkadaşınız. Şimdi Venüs burada en tepe noktada. Venüs terazi çok güçlü, onu söyleyeyim. Ama bak burada Uranüs var. Bu ne demek? İş hayatınla ilgili ani şeylerle mücadele ediyor olabilir bu kişi. Bazı engellerle mücadele ediyor olabilir. Venüs terazi çok güçlü konumda olduğunu görüyorum iş konusunda. Ama bu yani iş konusunda çok güçlü olduğunu görüyorum. Muadil iş ne peki? Muadil iş. 6. ev mevcut iş demek. Mesela falancadan iş teklifi almak. Filancadan iş teklifi almak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muadil iş 11. ev arkadaşlar. Yani ben bir yerde çalışıyorum. Bana biri teklif ediyor. O zaman 11. evin göstergesi muadil olmuş oluyor. Yani benim mevcut işim burada. İkinci iş, teklif edilen iş burada olmuş oluyor. Muadil iş.
Evet arkadaşlar, haftaya görüşmek üzere. Horari'de 3. dersimizde uygulama yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, afiyetiniz, bereketiniz bol olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.